Doğu TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Yeni bir içeriğimiz olan Favori 5 listemizde size bugün Marvel karakterlerini sunacağız. Evet, kendi seçtiğimiz 5 farklı Marvel karakterini sizlerle beraber burada tanıtacağız. Bizim için çok zor oldu. Favori 5 listemize girecek Marvel karakterlerini seçerken hangisini alalım listemize, hangisini almayalım çok tartıştık ekip olarak. Ama sonunda listemizi belirledik. Şimdi sizlerle beraber Favori 5 listemizdeki 5 Marvel karakterini görelim. 5 numarada kötü bir Marvel karakteri olan Deadpool var. Deadpool ilk olarak New Mutants'ın 98. sayısında kötü karakter olarak çıkmıştır. Sonrasında Wolverine'in kurduğu X-Force'a katılıp iyilerin safına geçmiştir. Ama tam olarak iyi bir karakter değil, anti kahramandır. Deadpool'un gerçek adı ise Wade Wilson'dır. Deadpool'u diğer karakterlerden ayıran özellik ise onun dört duvarı kırabilmesi, yani kendisinin bir çizgi roman karakteri olduğunu bilmesidir. Deadpool'un geçmişi hakkında pek bir bilgi olmamakla beraber olanların doğruluğu ise şüphelidir. Annesinin kansere yenik düşmesi, babasının bir arkadaşı tarafından öldürülmesi ve Kanada ordusundan atılmasından sonra Wilson, Weapon X programına katılmıştır. Bu programa katılmasının sebebi ise kanserden dolayı ölecek olmasıdır. Lakin programa katıldıktan sonra kanserinin çok ileri safhada olması ve tıbbi açıdan yapılabilecek bir şeyin kalmamış olması yüzünden bilim adamları farklı bir yol izlerler. Wolverine'ın iyileşme gücü Wilson'a eklenecektir. Yapılan çalışmalar sonrasında deney başarısız olur ve tedavi Wilson'ı iyileştireceğine, vücudunu istila eden kanser dokusuyla etkileşime geçer. Kanser olağan dışı bir hızla Wilson'ın bütün vücuduna yayılır. Deneyin başarısız olduğuna kanaat getiren bilim adamları Wilson'ı başarısız deneklerin yanına atarlar. Wilson da sonrasında Weapon X tarafından katledilen yoldaşlarının anısına kendisine Deadpool adını takar ve laboratuvarı yok ederek olay yerinden kaçar. Deadpool bir katildir ama sınırları vardır. Kadın ve çocuk öldürmez. Düşmanlarını öldürmek onun için bir sanat gibidir. Her öldürüşüne özen gösterir. Ninja eğitimi vardır. Ayrıca çok da iyi nişancıdır. Her silah kullanabilir. İyileşme yeteneği çok güçlüdür. İyileşme yeteneği halkın onu parçalamasına bile dayanabilir. Kafasının ya da vücudunun herhangi bir parçasının kopmasına alışıktır. Deadpool'un iyileşme yeteneği Wolverine'e göre daha iyidir. Ona göre insan kuvveti de verir. Zehir ve alkol benzeri şeylere dayanıklıdır. Asla sarhoş olmaz. İyileşme yeteneği onun beyin hücrelerini öldürüp canlandırdığından dolayı delidir ve şizofrendir. Derisi kanser hücrelerini yeniler ve öldürür. Bu yüzden derisi çok çirkindir. Bu nedenle asla kostümünü ve maskesini çıkarmaz. Görsel hafızası çok iyidir. Kolayca unutmaz. Deli olmasının yanında çok iyi plan yapar. Planları herkese çok saçma gibi gözükse de en sonunda tüm planları tutar. Ayrıca Deadpool ölümsüzdür. Fakat ölümsüz olmasının nedeni iyileşme yeteneği değildir. Ölümsüz olmasının nedeni Thanos'un onu aletlemiş olmasıdır. Ayrıca Deadpool İngilizcenin dışında Almanca, İspanyolca ve Japonca da konuşabilir. Aynı zamanda da deli olduğu için kimse beynine giremez, telepatlara karşı dayanıklıdır. 4 numarada huzursuz doktorumuz Doktor Strange. Marvel sinematik evrenine 2016 Kasım ayında kendi solo filmiyle giren Doctor Strange aynı zamanda köken hikayesi en az bilinen kahramanlardan birisi. Çünkü kendisi yıllardır özel çizgi romanlarda boy göstermedi. Sadece başka serilerde karşımıza çıktı. Ama bu onu evrenin en güçlüleri arasına girmekten alıkoymuyordu. Stephen Strange çok başarılı bir cerrahtı. Fakat hastalarından çok alacağı para ilgi odağıydı. Yani başarılı falan değildi. Geçirdiği bir trafik kazası Stephen'ın ellerini kullanamaz hale getirdi. Bu onu mesleğinden uzaklaştırdı. Tüm parasını ellerini iyileştirmek uğruna harcadı ama nafile. Daha beter oldu ve beş parasız kaldı. Tibet'te yaşayan tüm yaraları iyileştirebilen Ancient One isimli bir büyücünün namını duyması kendisi için tekrar bir umut ışığı oldu. Topladı bavulunu çıktı Tibet yoluna. Uzun yolculuk sonunda büyücünün sarayına ulaşmayı başardı. Ancient One'a derdini anlattı. Fakat yüce büyücü kendisinin bu ödüle layık olmadığını belirtti. Strange de bunun üzerine büyü sanatı ile dalga geçmeye başladı. En başından beri zaten inanmadığını belirtti ve orayı terk etmeye karar verdi. Ama kötü hava şartları onu sarayda kalmaya zorladı. Birkaç gece orada kalan Stephen Strange saray mensuplarıyla iç dışlı oldu. Ancient One'ın baş yardımcısı Mordo'nun yüce büyücüyü öldüreceğini fark etti. Bunu engellemeye çalışması onu Mordo ile karşılaşmaya itti ve burada ilk defa gerçek büyüyü tadarak yenildi. Ancient One
Strange'i kurtarmayı başardı ve Mordo'yu hizmetinden kovdu. Tüm bunlar üzerine büyü sanatına bakış açısı değişen Strange, bir şeylere layık olmadan yaşanmayacağını fark etti. Ancient One'dan büyü eğitimleri almaya başladı, kendisini geliştirdi ve yüce büyücünün sağ kolu oldu. Strange, mistik sanatlarda epey ustalaştıktan sonra Amerika'ya döndü. Burada güçlerini ilk defa iyilik adına kullandı. O sırada Ancient One'ın iblis Shao-Magorath ile yaptığı savaşta ölmesi, Stephen Strange'i onun yerine geçirdi. Yüce Büyücü unvanını aldı ve evrenin mistik koruyucusu haline geldi. Doktor Strange artık bir mücadelenin ortasındaydı. Bu büyük görevde dostlar ve düşmanlar edindi. Avengers ve Defenders gibi ekiplere katıldı. Mistik güçleri olan veya olmayan her kahramanla müttefik haline geldi ve Yüce Dava adına bu boyutun en büyük büyücüsü oldu. 3 numarada yeşil, ele avuca sığmayan devimiz Hulk var. İlk olarak 1962 yılında kendi serisi olan The Incredible Hulk'ın ilk sayısında görünerek yayın hayatına başladı. Çocukluğunda psikolojik yönden fazlasıyla zayıf ve problemli bir babaya sahip olan Bruce Banner, babasının annesini öldürmesi sonrasında küçük yaşta büyük bir travmayla karşı karşıya kalır. Korku, endişe ve öfke gibi duygularla şanssız bir şekilde erkenden tanışan Banner için yaşadığı kaza bu duyguların etkilediği bir süper güçle onu birleştirecektir. Dünyadaki en zeki insanlardan biri olarak zamanında dikkat çeken ve ABD devleti ile ordusu için çalışmaya başlayan Bruce Banner, kendi icatlarından biri olan Gamma bombasına bir sivil olan Rick Jones'u kurtarmak için kendisini feda ederek maruz kalınca ikincil kişiliği olan Hulk'un ortaya çıkmasını sağlar ve böylelikle başka bir hayatta yaşamaya başlar. 1962'den beri sayısız büyük hikaye ve zaman içinde de Avengers üyesi olarak yenilmezler arasında yer alan Hulk'un kişiliği de birçok değişime tabi olmuştur. Daha karakterin ortaya çıkma aşamasında Stan Lee tarafından gri olarak tasarlanan Hulk, matbaada yaşanan bir şanssızlık nedeniyle farklı bir renkte ortaya çıkar ve Lee sonrasında karakterin yeşil renkle yayın hayatına devam etmesine karar verir. Yeşil renkli Hulk olarak genellikle akılsız, tamamıyla içgüdüsel ve kontrolsüz bir şekilde hareket etme eğiliminde olan Yeşil Dev, zaman içinde başka çizerlerin kendisini gri olarak da betimlemesiyle birlikte farklı özellikler de kazanır. Gri olduğu dönemlerde Hulk karakterinin ortaya çıktığı dönemde de akıllı bir şekilde hareket edebilen Bruce Banner'ın gerçek gücü her zaman öfke ve endişesinin tavan yaptığı dönemlerde ortaya çıkar. Kızgınlığı arttıkça gücü de artan Hulk'un bu anlamda gücünün sınırı yoktur. Birçoğuna göre Marvel evreninin açık ara en güçlü karakteri olan Yeşil Dev'in bu sınırsız gücünün yanında yine sınırsız iyileşme ve hatta yok edilememe özellikleri de vardır. 2003 yılında da ilk filmi The Hulk, 2008 yılında da ikinci filmi The Incredible Hulk'un sinemaya uyarlanmasıyla Marvel evreninde yine bir çağ başlamıştır. 2 numarada başkaldırı hikayesi olan, tek başına tüm dünyaya baş kaldıran bir askerimiz var. Kaptan Amerika. Marvel evreninin süper askeri, iyilik timsali, kazançları için değil değerleri için savaşan Steve Rogers, namı diğer Kaptan Amerika. Steve Rogers 4 Temmuz 1920'de fakir bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Sanat okulunda okumuştur ve iyi bir ressamdır. Nazilerin Avrupa'yı ele geçirdiği sıralarda buna seyirci kalmak istememiş ve savaşa katılmak için başvurmuştur. Ancak fiziksel olarak zayıf, yetersiz ve aynı zamanda başta astım olmak üzere birçok hastalığı olduğundan defalarca reddedilmiştir. Bu kadar çok askere girmeyi denemesi Doktor Eskere'nin ilgisini çeker ve ona yardım eli uzatarak askere gitmesini sağlar. Askere gittiğinde cesurluğu ve sağlam karakteriyle süper asker projesine katılmaya hak kazanır. Damarlarına enjekte edilen serumla normal bir insanın 4 katı kuvvetli projeyi tamamlar. 1945 yılında hem çocukluk hem de takım arkadaşı Bucky Barnes ile birlikte Hydra'ya karşı savaşırken Bucky Barnes daha sonradan Winter Soldier olarak görecek olsak da saldırı sırasında yaşamını kaybeder. Kaptan Amerika ise okyanusun soğuk sularına gömülür. Süper güçleri sayesinde ölümden kurtulur. Ancak yıllar boyunca okyanusun dibinde buz küpün içine kalır. Ta ki S.H.I.E.L.D. gelip çıkarana kadar. Uyandıktan sonra değişen yeni dünyaya uymakta çok zorlansa da daha sonra Avengers'a girer ve başkan olur. Kaptan Amerika yakın dövüşürken boks ve judo karışımı özel bir teknik kullanır. Süper çevikliği sayesinde 1 mili 1 dakikanın altına koşabilir. Olimpik bir atletle eşit konumdadır. Süper güçlü olmamasına rağmen fiziksel yetenekleri insanın olabileceği maksimum seviyededir.
Ustalıkla kullandığı yakın dövüş tekniği ve kalkanıyla dünyanın en iyi süper kahramanlarından biridir. Kalkanını ustalıkla kullanır, ondan ve Bucky Barnes'tan iyi kullanan yoktur. Kalkanı Howard Stark yani Tony Stark'ın Iron Man'in babası tarafından tasarlanmıştır. Kalkan vibranyumdan oluşmuştur. Her türlü baskıyı minimum değere indirir. Düşmanlarına fırlattığında düşmanları etkisiz hale getirdikten sonra bumerang gibi ona geri döner. Bu bütün filmlerinde görülmüştür. Aynı zamanda çizgi roman dışında 1944 yılında televizyon dizisi de çekilen ilk Marvel karakteridir. 1 numara. Marvel evrenini ayağa kaldıran, film dünyasını yerinden oynatan bir karakter. Kim mi? Kimden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Evet. Iron Man. Marvel evreninin egoist, zengin, playboy, bir o kadar da sempatik karakteri Tony Stark. Namı diğer Iron Man. Iron Man ilk olarak 1963 yılında Stan Lee'nin kaleminden çıkarak Marvel Comics'te boy gösterdi. Sinematik evrende ise Robert Downey Jr.'ın karaktere hayat vermesiyle 2008 yılında beyaz perdede görüldü. Tam adı Anthony Edward Stark'tır. Iron Man karakteri kapitalizmi temsil eder ve düşmanları çoğunlukla komünistlerden ya da komünist yapılardan oluşur. Tony Stark, Amerika'nın en zengin ailelerinden Stark şirketinin sahibi Howard Stark, Arya Stark'ın üvey oğludur. Akademik anlamda çok başarılı, aynı zamanda dahi denecek kadar müthiş bir zekası vardır. Makinelerle uğraşmaksa en büyük hobilerinden biridir. 21 yaşında ailesinin ölümüyle dev bir servete kavuşarak şirketin başına geçer. Babasının ve kendisinin iş ortağı olan Obadistan ile Afganistan kökenli bir terör örgütü Tony'ye suikast düzenler. Saldırı sırasında patlamanın etkisiyle vücuduna şarapnel parçaları girmesi, başta kalbinde olmak üzere vücudunda birçok hasara yol açar. Örgütün esir tuttuğu Yinsen isimli doktor, Stark'ın kalbine bir çeşit mıknatıs yerleştirir. Örgüt, Tony'den Stark Endüstri'nin ürettiği kuvvetli silahlardan birini onu mağaraya kapatarak yapmasını ister. Ancak Tony müthiş zekasını kullanır, ark reaktörünü ve ilk zırhını icat ederek mağaradan kaçar. Sonrasında şirketin silah satışını durdurur. Teknoloji alanında devam etmesini sağlar. İşlerin başına çok güvenli sekreteri, aynı zamanda aşık olduğu kadın olan Pepper Potts'a devrederek Iron Man olarak Avengers'ın demirbaşlarından biri olur. En büyük yardımcısı yapay zeka Jarvis ile birlikte onlarca zırh geliştirir. Zırhlar çok fonksiyonludur. Gelişmiş güçlü ve akıllı füzeler, değdiği yeri yok eden lazerler, manyetik kalkanlar, püskürtücü ışınlar ve ayaklarını uçmaya yarayan roketleri vardır. Çeşitli noktalarında ise silahlar bulunur ve zırh zihniyle kontrol edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Zırhlardan birinde çok yakın arkadaşı aynı zamanda da asker olan Rhodes kullanarak War Machine adını alır. Tony her yaşanan olaydan sonra bir eksiklik olduğunu fark edip her zırhta üstüne yeni bir özellik ekler. Böylece zırhlar sürekli değişim ve gelişim halindedir. Evet, sizlere favori 5 listemizde 5 Marvel karakterini tanıttık. Umarız favori 5 listemizdeki karakterleri ve içeriğimizi beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız lütfen yorumda belirtin. Bu videoyu beğenmeyi ve Dodo TV kanalımıza ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.